her gün ya da her majör bir olayda biraz daha yükleniyormuş gibi. Hani aşama aşama geliyormuş gibi babalık. Hani bugün bir şey oluyor, diyorsun ki evet şu an anladım baba olduğumu. 2 gün sonra başka bir şey oluyor, hayır diyorsun sen şu an anladım baba olduğumu. Yani baba olduğumu herhalde yavaş yavaş anlamaya başlıyorum. Ama güvenilir bir insanı da hemen anlayıp hemen güvenebilirim. Ama güvenilir olduğunu da hemen anladığım için. Altıncı hissin kuvvetli midir? Gibi. Aynen. Bağ kurmadığım insanlar beni dışarıdan sert görüyor. Çünkü ona karşı poker face'im, nötrüm. Yani nötr olduğumda da işte buradaki çizgim falan böyle sert duruyormuşum gibi algılanıyor. Ama ruhumda sert değilim. Kibar bir insan olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Eskiden serttim ona. Bunu dökmesi gerektiğini biliyor. Abisi dök diyor mesela. Ya diyor ki ben bunu dökersem bu iyi bir şey değil. Ama abim dök dedi diyor, döküyor. Yani sonuca baktığımız zaman yanlış bir şey yapıyor. Evet. Ama kalbinde orada değil aslında. Sevgi görmemişler bir kez. Sevginin ne olduğunu bilmiyor. Mesela sevgiden bahsetsen, ya insan sevdiği insana bunu yapar mı desen, sana diyecek ki sevgi nedir? Sevgi. Evet. Diyecek, sevgi nedir? Ya sevgisiz hiçbir şey yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. Yani ben yapamam mesela. Sevgi yani sadece basit bir şeyde bile hani bir marketten raftan bir şey seçerken bile sevdiğini seçiyorsun. Aşkla ilgili hayatım boyunca yani çocukken bile hiç ihanete uğramadım ama hep de arkadaşlarımdan ihanete uğradım yani. Hürriyet.com.tr'de ne var ne yokta bu hafta çok sevdiğim bir konuğum var. Sizler de çok seviyorsunuz biliyorum. Onunla buluşalı 1 yıl olmuştu. Şimdi 1 yılın ardından tekrar bir araya geldik. Sevgili Barış Baktaş'la birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bir yılı geçti. Vallahi geçti bir yılı, Geçti. gerçekten zaman hızlı geçiyor. Vallahi geçiyor. Ne var ne yok. İyi vallahi, sen nasılsın? Çok Hayatında bu 1 yılda çok şey değişti senin. Evet. Baba oldun öncelikle. Nasıl gidiyor babalık? Babalık çok güzel bir şey ya. Böyle tarif edilemiyor da. Yani bir de annelik öyle mi bilmiyorum ama babalıkta ben şöyle bir şey analiz ettim. Her gün ya da her majör bir olayda biraz daha yükleniyormuş gibi. Hani aşama aşama geliyormuş gibi babalık. Hani bugün bir şey oluyor, diyorsun ki evet şu an anladım baba olduğumu. 2 gün sonra başka bir şey oluyor, hayır diyorsun şu an anladım baba olduğumu. Yani baba olduğumu herhalde yavaş yavaş anlamaya başlıyorum diyeyim o zaman. Herhalde seneye de aynı şeyi söyleyeceğim. Barış'ın hayatı böyle bebekten sonra ve bebekten önce böyle çok değişti biliyorum ama böyle en hani spesifik şu oldu diyebilir misin? Ya da ben de şu özelliği fark ettim mesela baba olunca diye. Herkeste oluyordur ama tabii ki biraz daha olgunlaştım diyebilirim. Yine olgundum ama şey diyebiliyordum, mesela bir şey olacak. Aman birazdan yaparım ya da sonra yaparım gibi bir şey artık yapmıyorum. Daha sorumlu davranıyorum falan. Ama bunu böyle artık ben baba oldum böyle davranmalıyım gibi bir yerden değil. Yani içgüdüsel olarak böyle olduğumu analiz ediyorum şu an. Vallahi çok da yakıştı babalık zaten. Yani Teşekkür ederim. maşallah diyeyim tekrar, çok da güzel bir ailem var. Bir yandan Sevdiğim Sensin çok güzel gidiyor, ona geleceğim. Ama şimdi son röportajlarından birine baktığımda bir dikkat çeken, böyle dikkatimi çeken bir açıklaman olmuştu. Şimdi bu sektöre girdikten sonra aslında en çok böyle beni hani şaşırtan mı diyeyim, böyle hani insanların hani gerçek yüzünü göstermemeleri oldu demişsin. Böyle bir açıklaman olmuş son röportajında. Hı hı, olmuştur. Ee, Yani neler gördü Barış böyle bu sektöre girdikten sonra? Ya bir şey diyeyim mi? Yani %90'ı benimle ilgili de değildir muhtemelen. Ben biraz kendini kollayan bir insanım çünkü. Yani olduğu zaman koruyan değil, olmamasını sağlayan bir insanım. Ama çok şeye tanık oldum ya. Yani bu sadece işle ilgili olan kısmı da değil. Bir muhabbet olur, bir şey olur, birinin hakkı yenmesi olur. Bir sürü şey ya. Hani ama bu hayatımızda da var ya. Sadece bizim sektörde değil bence. Her yerde var. Peki çabuk güvenir misin insanlara? Çabuk güvenmek isterim. Yani aslında öyleyim. Keşke herkese güvenebilsem diye düşünen bir insanım ama tam tersi güvenemiyorum. Şimdi artık Ama güvenilir bir insanı da hemen anlayıp hemen güvenebilirim. Ama güvenilir olduğunu da hemen anladığım için. altıncı hissin kuvvetli midir? Gibi. Aynen. Şimdi sen dışarıdan bakıldığında da aslında böyle hani sert gözüken bir karakter, yani sert gözüken bir yapım var aslında. Ama öyle değilsin. Seni tanıyanlar bilir. Ben şahsen biliyorum hani artık. E, Öyle misin gerçekten, böyle duvarları olan biri misindir? Ya samimiyetim yoksa bir insanla
Yani bir bağım yoksa, yani bir selam bile bağdır benim için. Bağ kurmadığım insanlar beni dışarıdan sert görüyor. Çünkü ona karşı poker face'im, nötrüm. Yani nötr olduğumda da işte buradaki çizgim falan böyle sert duruyormuşum gibi algılanıyor. Ama ruhumda sert değilim. Kibar bir insan olduğumu düşünüyorum. Kesinlikle. Eskiden serttim ama. Belki de eskideki o mizacım kaldı bende. Eskiden çok serttim. Yani böyle ergenlik zamanlarında 20'ye kadar da belki çok serttim. Sonra çok yumuşadım. Şimdi de şey modundayım. Hiç sert değilim ama aksine çoğu insana göre belki daha anlayışlı olduğumu düşünüyorum. Bazı insanlar şaşırıyor nasıl buna tepki vermiyorsun falan. Ama bir yandan da sanki tersim de çok hala pismiş gibi geliyor. Çok yaşamadım ama öyleymiş gibi de geliyor yani. Belki bebekten sonra biraz daha yumuşadın. Çok. Olabilir mi? Değil mi? Bebekten sonra çok yumuşadım ya. İnsan Neler değişiyor neler çünkü. ya. İnanamazsın ya. Peki şimdi Sevdiğim Sensin'e biraz geleyim. Çünkü işte harika giden bir iş gerçekten. şükür. Bu sezona damga vuran işlerden bir tanesi ve Civan karakteri de zaten çok konuşuluyor. Öncelikle bekliyor muydun bu kadar ilgi göreceğine? Ya açıkçası bekliyordum ya. Yani beklemiyordum desem verdiğimiz emeğe de saygısızlık olur. Seçtiğim işe de saygısızlık olur. Yani beklemiyorsan niye girdin bu işe oynuyorsun o zaman? Bekliyordum. Ama beklediğimden bir tık daha yukarıda başladık. Öyle söyleyeyim. Yani şu an beklediğim kıvamdayız. Ama başlarken beklediğimden daha yüksek başladık. Yani ben 5 bekliyordum, 6,5 gibi bir şey geldi. Evet çok iyi gidiyor gerçekten. Her geçen bölümde daha da artıyor. O. Yani çünkü heyecan da artıyor zaten. Şimdi Sevdiğim Sensin de aslında biz maalesef toplumumuzun da kanayan bir yarasını izliyoruz. Evet. Civan da aslında bu kanayan yaranın bir parçası. Kızıyor musun Civan'a? İlk böyle Civan geldiğinde, Civan karakteri geldiğinde ne hissettin? Kızılmayacak biri değil. Gerçekten kızılmayı hak ediyor. Ama e, onun da mesela Dicle nasıl ki itiraz edemiyor ya. O da itiraz edemiyor aslında. O da kötülük yapmaya itiraz edemiyor. Yani bunu dökmesi gerektiğini biliyor. Abisi dök diyor mesela. Ya diyor ki ben bunu dökersem bu iyi bir şey değil. Ama abim dök dedi diyor, döküyor. Yani sonuca baktığımız zaman yanlış bir şey yapıyor. Evet. Ama kalbinde orada değil aslında. Civan aslında biraz baskıyla büyüyen bir yani Civan gibi aslında hani bir sürü oradaki karakterleri de izliyoruz. Hani şimdi Civan da baskıyla büyüyen bir çocuk olduğu için abisinin baskısı altında yetişmiş ve aslında birçok yaptığı şey de ondan kaynaklı gibi duruyor. Biz Civan'ın ilerleyen bölümlerde aslında söyledin ama biraz farklı bir yönünü de göreceğiz sanırım. Ya hem görüyoruz hem görmüyoruz. Kendiyle de çelişiyor. Kendi yolunu da bulmaya çalışıyor. Yani yeri geldi mi bunu döküyor. Yeri geldi mi sen dökerken diyor ki ne yapıyorsun? O su dökülür mü diyor. Evet. Yani kendi yolunu bulmaya çalışıyor. Aslında kendisi olamadı şimdiye kadar hiçbir zaman. Evet. Kendi düşünceleri olmadı. Belki üstüne giydiği tişörtü bile o seçmedi yani. Abisi o ne lan dedi. Başka bir şey aldırdı ona. Vesaire ya da abisinin eskilerini giydi falan. O yüzden hiçbir zaman kendi kararlarını ve kendi düşüncelerini yaşayamadı. Dicle de öyle. Aile üyelerinin hepsi öyledir muhtemelen de. Ferman da dahil. Sevgi görmemişler bir kez. Sevginin ne olduğunu bilmiyor. Mesela sevgiden bahsetsen. Ya insan sevdiği insana bunu yapar mı desen. Sana diyecek ki sevgi nedir? Sevgi. Evet. Diyecek. Sevgi nedir? Diyecek yani. Ee, Civan'ın korkusu da var. Yani abisinden çekiniyor tabii ki. Ama çekinmeden çok bir sadakat var. Ve bir adanmışlık var. Evet. Yani travmatik bir yerden. Onu aşamıyor. Yani şimdi kılıcını bile çekse o anda Ferman'la göz göze geldiğinde mavi ekran veriyor. Evet. Öyle büyümüş. Yani ne yapacağını bilmiyor. Ferman'ı psikolojik olarak kendi içinde nasıl aşacağını bilmiyor bir kere. Evet. Onu da işte aşabilecek mi, aşamayacak mı onu yolda göreceğiz. Bence aşacak gibi duruyor bilmiyorum. İnşallah. Umarım Aşarsa aşar. kendine iyilik etmiş olur. Peki Civan'la Barış'ın böyle en benzemeyen yönü nedir? Bizim hiçbir şeyimiz benzemiyor ya. Yani ben çok netimdir ya. Babam olsun, abim olsun fark etmez. Bana yaptıramazsın onu. Yanlış olduğunu biliyorsam yapamam yani. Yaptıramazsın. Civan şimdi aşkla da tanıştı bir yerde. Yani aslında bir vuruldu, gördü Nilüfer'i. Hani bir onların arasında da sanki ilerleyen bölümlerde farklı bir iletişim izleyecekmişiz gibi duruyor. Ya onların Tabii ki, sahneleri de çok tabii ki. eğlenceli. Yani şöyle bir şey. Onlar zaten işin içinde biraz daha rahatlatan ekipteler, akstalar. Bir de
hani dediğim gibi şimdi bunlar hiç sevgi görmediği için şimdi Dicle sevgi görmeye başladı. Evet. Nasip olursa Civan da görmeye başladığında belki o sevgi onu değiştirecek. Evet, muhtemelen. Yani kendi yolunu oradan bulacak belki. Peki sevgi Barış için ne ifade ediyor? Barış Baktaş için? Sevgi yani her şey hayatın olmazsa olmazı ya sevgisiz. Ya sevgisiz hiçbir şey yapılmaz. Hiçbir şey yapılmaz. Ben yapamam mesela. Sevgi yani sadece basit bir şeyde bile hani bir marketten raftan bir şey seçerken bile sevdiğini seçiyorsun. Sevmediğin şeyi evine koymak istemiyorsun. Yani bir jelatinli bir ürün olmasına rağmen evine koymuyorsun sevginin olmadığı bir şeyi. O yüzden bence hayatın kendisi sevgisiz yürümez. O zaman ruhsuz ağaç oluyoruz yani. Şimdi biz burada Gerçi ağaçlarda ruh var. ruh var, evet. Yani şimdi aile kavramından uzak bir Civan izledik. Yani aile kavramını bilmiyor aslında, öğrenmemiş, öğretilmemiş. Ama Barış için aile kavramının çok önemli olduğunu biliyorum. Yani evet, sen şimdi kendi aileni kurdun ama annen, baban, kardeşlerin, yani Batmanlısın bir yandan, onların da senin için çok ayrı bir yerde olduğunu biliyorum. Oradalar hala, değil mi? Tabii ki. İzliyorlar seni. Sadece onlar da değil. Yani ben aile kavramına şöyle önem veriyorum. Benim için işte amcam, dayım, halam, teyzem, babaannem onlar da çok değerli. Yani babam neyse babaannem de o. Ne kadar güzel. Dedem ve babam neyse dedem de o. Babaannem de annem kadar değerli. Mesela annemin de babaanneme yanlış yapmasına müsaade etmem. Onun da ona yapmasına etmem ve bu tavrı gösterirken de eşit giderim. Hepsi aynı benim için. Yani bütün ailem, bütün üyeler sadece gücüne göre, otoritesine göre yanında daha fazla olacağım insanlar değişir. Yani güçlünün yanında durmam. Yani iki eşit bir tartışma varsa biri babam biri kız kardeşimse kız kardeşimin yanında dururum. Yani Zaten adalette de bir Barış var yani. ya babamın haklı olması da önemli değil. Biz Sevdiğim Sensin'de bir imkansız aşk da izliyoruz. Aslında bir tane izliyoruz. Aslında bir sürü imkansız aşk izliyoruz. Belki daha da izleyeceğiz. yer imkansız Evet, ya. her yer imkansız. Ya sadece aşk da değil, her şey imkansız. Sence var mı imkansız aşk diye bir şey? Barış için var mı mesela? Bence aşkın anlamı o zaten imkansızı yenmek. Yenmek. Tabii ki. Aşk varsa imkansız yoktur. Sen yendin imkansızı. Yendin mi hayatında? Ya imkansız bir şey yaşamadım. Yaşamadın. Tabii ki yani imkanlıydı çok şükür. Çok da imkanlıydı yani. Hatta umduğumdan daha imkanlıydı. Peki aşkı ne kalıcı yapıyor Barış için? Mesela aşk mı, sevgi mi? Bir evliliği böyle hani ayakta tutan, diri tutan şey ne sence? Bence güven ve sadakat ve dürüstlük. Yani e, bazı şeyleri biz iyilik olsun diye bile saklayabiliyoruz mesela. Bazı şeyleri gerçekten iyilik olsun diye saklayabilirsin ama genel anlamda dürüst olmak gerekiyor bence ya. Dürüst olduğun zaman içinden şunu hissediyorsun. Bu bana yanlış yapmaz. Bu bana ihanet etmez. Benden önemli bir şey saklamaz. Güven, sadakat olayı zaten tamamen adanmışlığı getirtiyor. Yani tereddüt olmuyor beyninde. O bütün noktalar, karıncalar yok oluyor. Soru işaretleri yok oluyor. Yok olunca da düşündüğün tek şey oluyor. Onu nereye götürsem? Ne alsam? İşte ya 2 gündür çok yoğun çalışıyorum. Yarın nereye götürsem de mutlu olsa. Çünkü başka şeyler düşünmüyorsun. Onu mutlu etmek üzerine. Tabii başka bir şey düşünmene gerek kalmıyor çünkü. O yüzden bence ya benim için öyle. Sevmek olmasa o olay olmaz. O kurum kurulmaz. Ama sevmek tek başına kurumu istikrarlı bir şekilde yürütmeye yeterli değil. Güven, sadakat önemli, dürüstlük önemli. Barış, Onlar oldu mu bitti. Tamam. Barış neyi affetmez peki? Böyle hayatta şunu affetmem dediğin keskin çizgilerin var mı? Ya şimdi klasik ihaneti affetmem. Ama ihaneti bile ya ben çocuk da etkiledi ha. Valla. Net bir şekilde diyordum ama şimdi mesela empati duymaya başladım yani. Az önce şu an fark ettim. O an fark ettim. Söylemedim ama Ferman'ın yaptığı şeye bile bir empati duydum. Bu yüzden yapmıyordur belki dedim. Salt kötü de olabilir yani bu adam. Kötülükten de yapıyor olabilir. Kötü zaten. Ama ne dedim? Bu yüzden de yapıyor olabilir. Sorumluluktan kaçtığı için falan. Hani ne yaptım? Kafamda ona empati duydum. Ve dedim ki ya iyimserlik yolunda polyanlacılık yaptım belki. Ama o yüzden şimdi diyorum ki ihanet oldu. Tabii ihanetin seviyesi var ama bir şey oldu. Karşımdaki insanı anlamaya da çalışırım. Çünkü
yakın tarihte de e, arkadaş ortamında bir ihanete uğradım. Normal şartlarda daha basitinde sildiğim insanlar vardı. Anlıyorum mesela. Anlıyorum seni diyorum. Hatta kendini açıklamadan bile ben sana inanıyorum. Sen böyle bir şey yapmazsın diyorum. Evet, yani ihanet aslında sadece bir aşk, kadın erkek ilişkilerinde değil, aslında arkadaşlıkta da, ailede de her türlü maalesef ki hayatımızın her döneminde karşımıza çıkabilecek bir şey. Ya çok Yaşıyoruz şükür da. aşkla ilgili hayatım boyunca yani çocukken bile e, hiç ihanete uğramadım ama hep de arkadaşlarımdan ihanete uğradım yani. Şimdi yani sen artık çok popüler bir oyuncusun, çok sevilen, çok ciddi fan kitlesine sahip bir isimsin. Şimdi bunlar da biraz çevrendeki insanları etkiliyor olabilir mi? Yani özellikle kadınlarda bu daha çok fazla vardır ama böyle kıskanılırsın. Ama artık bunun kadın erkeği de çok kalmadı aslında. Yok hiç kalmadı. Yani hemcinslerin tarafından kıskanılıyor olabilirsin. O E, daha çok bence. Evet yani. Peki şimdi sen bir taraftan da popülerite, şöhret, ün bunlarla da çok işi olmayan bir adamsın aynı zamanda. Yani sen aslında normal hayatına devam eden, düzgün bir aile yaşamı olan bir isimsin. Ün, popülerite ne kadar umurunda Barış'ın? Şöhret. Vallahi ne kadar umurumda. Ya bu bitki çayı gibi. Yani varken güzel, içerken aa güzelmiş tadı diyorum ama olmasa ne olur? Yani önemli değil. Ben bir de benim fıtratımda da var o. Ben gerçekten çoğu şeyi umursamıyorum. Yani şimdi burada elim kesilsin onu da umursamıyorum. Oldu yani başımıza geldi ne yapalım? Şimdi onu düşüneceğime onu çözmek için odaklanıyorum yani. Çoğu şeyi umursamıyorum yani aç kalsam ay ben çok açım diyen biri değilim. Çok yesem de ya ben niye bu kadar çok yedim ya diyen de değilim. Ya yaşadın yedin bitti yani ne olacak? Ya umursamıyorum çoğu şeyi. Ama iyi anlamda söylüyorum bunu. Hani tiye almamak gibi değil yani. Bir O taraf. yüzden bu huyumu seviyorum aslında. Yani bir şeyler beni çekmemiş oluyor. Ya da yanlışa sürüklemiyor. Böyle oluyorum yani. Şimdi bir taraftan da işin sosyal medya kısmı var. Şimdi az evvel de söylediğim gibi sen ciddi fan kitlesine sahip bir isimsin. Aslında sen daha önce geldiğinde de konuşmuştuk bunu. Yani hem çok seviliyorsun, olumlu eleştiriler var ama bir taraftan da böyle zaman zaman olumsuz eleştiriler de gelebiliyor. Bunlarla başa çıkmayı öğrendi mi Barış? Hani ne kadar umurunda mesela sosyal medyadan yazılan bir yorum senin için mesela? Çok kafaya takar mısın yoksa hiç umursamam mı dersin? Ya en Dersin. taktığımı bile muhtemelen yarım saat sonra unutuyorumdur da. e, Çok böyle ailevi ve ahlaki şeyler söylendiği zaman o anda en fazla şu oluyorum. Ya söylemesi kolay. Söylemesi kolay. Ya da diyorum ki yani telefonun başında kim olduğun belli değil. Kurduğun bir hesap var. Adını da yazmıyor. Tabii ki yazarsın. Onu yazmak sana kolay gelir zaten. Ama şunu da bildiğim için gerçekten umursamıyorum. Yani ciddi bir oranda uykularımı kaçırma falan yok. Şu oluyorum sadece diyorum ki bu insan kim olursa olsun benim karşıma çıksa bana bunu söyleyemez. Ya da söylerse de derim ki bir dakika ya sen niye böyle düşünüyorsun? Merak ederim yani. Benim için niye böyle düşünüyorsun? Yani kendimden dolayı sorarım. Merak ettiğim için değil. Merak ettiğim şey haklı olabilir mi? Hani sen böylesin dediyse belki de öyleyimdir. Belki ben öyle olduğumu anlamamışımdır. Onu bir anlamaya çalışırım. Ha öyle değilim. Tamam o zaman sen kendin yani aslında sen kendine söylüyorsun onu. Aslında çoğu insan da öyle. Orada bana yazılan çoğu şey insanların kendine söyleyemediği şeyler. Aynen öyle. Hayatında sallıyorum adam karısıyla bir sorun yaşıyor. İzliyor diziyi. Ya bu ne kadar düzgün bir karakter diyor. Bir şey atmak istiyor sana. Çünkü biliyor ki eşi o öyle bir adam olmasını istiyor. Orada da sen ne kadar iyi olursan ol, sen onun düşmanı oluyorsun. Evet, Çünkü eşi ona diyor ki sen niye ol gibi değilsin. Kıyaslama da insanı bozar. evet. O yüzden kızmıyorum da bir şey de yapmıyorum. Yani düzgün gerçek yapıcı bir eleştiri varsa ha iyiymiş. Buna bir dikkat edeyim diyorum o kadar. Ama %90 okumuyorum. Peki şunu da merak ediyorum, benim artık klasikleşen sorularımdan bir tanesi, sana sormamıştım daha önce geldiğinde.
Barış hayatında birine teşekkür edecek olsaydı, özel hayatın ya da kariyerinle ilgili olabilir. Kime teşekkür ederdin ve neden? Valla teşekkür benim için farklı bir anlamda. Teşekkür şükürden geliyor. O yüzden yaşadığım çoğu şeyi Allah'a borçluyum. Teşekkürümü Allah'a ederdim. Özel hayatında kime ederdin? Eşime. Eşime ederdim. Bir de babama ederdim. Anneme de ederdim ama babam daha fazla. Babanla daha farklı bir ilişkiniz mi var? Ya babam benim kafamda hep şu. Gerçekten de öyle bir insan. Objektif yani. Babam benim amcam olsaydı amcam benim için öyle bir yerde olurdu. Doğru düzgün bir insan yani. Bir şey onun için kötüyse o şey kötüdür geliyor bana. Ama o tamam dediğinde yani kendimden %100 emin olduğum bir şey olsa bile o tamam dediğinde ben %1.000.000 emin olmaya başlıyorum. Daha güvende hissediyorum kendimi. Dağ gibi yani. Evet. Tamam zaten dağ baba kavramı ama o adamın öyle olmasından da kaynaklı bir şey. Yani babam öyle biri de olmayabilirdi. Evet. Öyle olmasaydı umursamazdım. Zaten her şeye tamam diyor. Da olabilirdi. Ama babam bir şeye tamam dediği zaman ben diyorum ki tamam eminim. Evlenirken de öyleydi. Ben böyle bir insanla evlenmek istiyorum dediğimde bana dedi ki yani sen dedi bu kadınla evlenmek istiyorsan demek ki bu kadın çok düzgün bir insan. Ben de sonuna kadar arkandayım dedi. Yani şey gibi bir şey söyledi. Sen bu konuda benden daha pimpiriklisin. Sen daha çok araştırmışsındır zaten. O yüzden sen okeysen ben de okeyim dedi. Ben dedim ki tamam ben demek ki çünkü onlar bir de anne baba biraz da hissiyatları da farklı oluyor ya. Evet. Özellikle bu konularla anne. Çok, çok. Hani birini gözü tutmadı mı 20 senede geçse 20 Çıkıyor, sene doğru sonra çıkıyor. diyorsun ki evet ya. Haklıymışsın. 20 sene gizlemiş kendini. Evet. O yüzden annem de var ama annem normal kadınlara göre bile daha duygusal bir kadın. O yüzden babam ve eşim. Annen zaten şu an dizi izlerken düşünemiyorum herhalde. Bayağı Ya duygulanıyor. bu dizide vurulayım diyor ki nasıl vururlar seni? O kız sana niye öyle söyledi? Ya Civan'a zaten kızamıyorsun da bir taraftan, aslında biraz program öncesi de konuştuk. Yani Civan öyle bir karakter ki evet bazı yanlışları var ama bir taraftan da aslında bir yanına hak da veriyorsun. Yani çünkü bir baskıyla büyüdüğü için işte başka bir tarafı var onun. Yani bir abisi gibi değil yani. O yüzden ona ayrı bir Benim sempati- şu an mesela yaratmaya çalıştığım senaryoya da bağlı bir şekilde tabii. Ee, benim hayat felsefem daha önce de söylemiştim sana. Cesaretin yoksa kaybetmeye mahkumsun. Civan'ı mesela belki seyirciden daha çok kızıyorum. Yani sen kızıyorsundur belki ben 3 kat kızıyorumdur. Çünkü cesaret benim için önemli bir şey. Civan'ın cesur olmaması beni çok sinirlendiriyor. Çünkü hiç cesur değil. Yani bir gün çıkıp bir şey olacak. Abisinin karşısında ya da e, onunla ilgili bir durumda cesaretin yoksa kaybetmeye mahkumsun diyecek kılıcını çekecek mesela. O günü bekliyorum ben de. O güne kadar Civan gözüme gözükmesin. bir gün onu yapacak ama bence de. İnşallah. Yakın bir zamanda Yapar. gibi geliyor bana. Yakın olmaz diye düşünüyorum. Öyle mi? Bilmiyorum. Ben biraz Bilmiyorum biz her kamera hafta yeni arkasında- okuyoruz evet, yani. yeni okuyorsunuz. Yani düşünüyorum böyle olur mu diyorum. Hiç senaryo geliyor. Evet. Tahminim çıkmıyor. O yüzden daha güzel ya bu aslında. Evet. Yani Civan için de daha güzel, hikaye için de güzel, Daha seyirci güzel. için de daha heyecanlı. Onlar da beklemediğin bir şeyi merak edersin. Merak ettiğin şeyi de çeker. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Vallahi Barış iyi ki geldin. Yani biliyorum hani bu kadar yoğun bir set programı içinde gerçekten vakit ayırdın. Hastasın bir yandan. Yani çok teşekkür ediyorum tekrar. Seninle olmak çok büyük Ben çok keyif benim teşekkür için ederim. her zaman öyle. Gönlümde vardı. Evet. Bu iş başladıktan sonra ilk seninle röportaj yapmak Evet. istemiştim. Çok Onu da teşekkür söyledim ederim. sana. Aynen öyle. Teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık tekrar. En kısa zamanda yeniden görüşmek üzere Tabii o ki, halde. tabii ki. Evet, bu haftalık bizden bu kadar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.